Selamlar, eFootball 2026'nın ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna şöyle bir göz atıyoruz. Biliyorsunuz güncelleme geldi. 5.00 güncellemesi geldi. Yeni sezon takımları, yeni sezon kadroları, formaları falan büyük bir güncelleme ile bugün çıktı 14 Ağustos'ta. Dün 13 Ağustos'ta oyun kapalıydı. Sanırım öğlen 1'de mi ne bakıma girdi ve bugün kaçta açıldı bilmiyorum. Ben bir mobile açıp mobilde baktım. Mobilde böyle grafik iyileştirmesi olsun, sonra bazı animasyonlar olsun, sonra stadyum özelleştirme falan oraya gelmiş. Bence güzel olmuş tabii ki oynayanlar için. Ve şimdi bir de PC versiyonuna bakacağız. eFootball 2026'da bakalım neler olmuş. PC'de bir değişiklik olmamıştır zannetmiyorum. Ama belki PC'ye de başka bir özellik geldi mi gelmedi mi sizlerle bir test edeceğiz. eFootball olarak ismi geçiyor. 2026 geçmeyecek demişlerdi. Hani 2025 2024 falan değil, sadece eFootball olarak söylenecekti ama giriş ekranda gördüğünüz gibi eFootball 2026 deniliyor. Bu arada giriş yeri güzelmiş. Güzel yapmışlar. Yukarıdakileri kabul ediyoruz ve onaylıyoruz efendim. Hemen oyunumuza yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Değişiklikler falan var. İnceleyenler vardır illaki. Yeni durumlar varmış. Olaylar varmış. Olabildiğince sizlere de onları aktarmaya çalışacağım. Kadro güncellememiz de oldu ve artık oyunumuz açılıyor efendim ve hemen birinci giriş günlük şeyini yaptık. Yukarıda bize bu arada daha önceki yaptığımız oyun işte beceri artışları falan veriyor gördüğünüz gibi yukarıda. Yani daha önce oynadığımız futbol maçları, sonrasında etkinlikler falan, onlardan dolayı yaptığımız için hemen yukarıda gördüğünüz gibi bir sürü bize ödüllerimizi teker teker veriyor. 5. günde 50 eFootball parası varmış efendim. Böyle de gördük. Başlama kampanyası burada da var. Mobilde de var burası. Bu şekilde gördük. Mobilde ama ilk ekrandaki PC ekranındaki şey gelmedi. PC'ye demek o şey. Sadece mobil açtığımda böyle ekran gelmişti. İlk gün DP 10.000'i almıştık. Burada ekstra olarak o şeyi de aldık. PC'de. O dikkatimi çekti. Evet. Arayüzümüzde şöyle bir durum olmuş efendim. Maç, takım, zaten sözleşmeler, görevler kısmı gelmiş. Görevler kısmı bildiğim kadarıyla diğer taraftaydı, üstteydi. Yanlış hatırlamıyorsam. O buraya doğru gelmiş. Gol oldu ve oyundan çık şeklinde. Mobilde tabi sadece şu 4-5 tane var. 5 yer var. Oyundan çık yok tabii ki de. PC'de de yoktu herhalde ya. Ya PC'de de oyundan çık olayı var mıydı? Ben direkt şöyle basıp oyundan mı çıkmak istiyor musunuz diye, yanlış hatırlamıyorsam yuvarlak tuşuna basıp sonrasında çık diye biliyordum. Belki vardır oyundan çık ama şu an dikkatimi çekmedi. Hemen şöyle ana ekranımızı şöyle görmüş olduk efendim. Ben takıma gideceğim ve takımı arayüzünde değiştirmişler gördüğünüz gibi. Oyun planı, oyuncular, sonrasında formalar, özel stadyum ve menajerler gelmiş. Biliyorsunuz önceki şeyde şu oyun planı, takımım, sözleşmeler, gol oldu vardı. Bu şekildeydi. Görevler yukarıdaydı. Görevleri işte buraya getirmişler ve takımıma toplamışlar. Oyun planı olarak değil de takımımı hepsini toplamışlar. Daha mantıklı olmuş bence. Hemen şöyle girip bakmak istiyorum kadroma. Kadromda düşüşler yaşanmış mı? Oyuncular gitmedi bu arada. Herkes soruyordu kadrolar sıfırlanacak mı diye. Kadrolar sıfırlanmadı gördüğünüz üzere. Oyuncuların da şeyleri değişmemiş. Yani bakıyorum. Şöyle. Oyuncuların hiçbiri değişmemiş. Mevcut olmayan oyuncu falan vardır, belki silinmiştir güncellemeyle anlaşmadığı için. Bayern Münih'le anlaşmalıydı biliyorsunuz. Bayern Münih'le anlaşmasını kesti. Artık Bayern Münih yok. eFootball'da Borussia Dortmund'da anlaştı bu yıl. Şu anlık bir oyun planında, kadromda hiçbir değişiklik yok. Bak böyle bir durum oluyordu. Bu yine çözülmedi. Yine çözülmemiş. Sizde de oluyor mu bilmiyorum.
Bende oluyor. Nedense internetimde hiçbir sorun yok. İnternetimde hiçbir sorun yok. Ama nedense böyle bir durum mu oluyor? Yeniden giriş yapın. Alakasız. Mobilde mesela girip oynadım. Hiç böyle bir şeyler yaşamıyorum ama PC'de çok yaşıyorum. Bu araştırdım. Bazı insanlar da böyle yaşamış. Güncellemeyle düzelir dedim ama bakın gördüğünüz güncelleme falan fayda etmemiş. Oyuncular kısmı, formalar kısmı artık 3 tane seçebiliyoruz. Bu arada Galatasaray'ın yeni ilk formasını getirmişler. Logosunu değiştirmişler. İkinci forma beyaz. Bunu yapmamışlar. Yeni forması. Sadece ilk yeni formasını getirmişler. Bu yeni forma değil herhalde. Bilmiyorum. Six yazmıyor önünde. İşte Pacific Holding yazması lazım. Onu yapmamışlar. Ve üçüncü olarak da buradan seçebiliyorsunuz. Yani üçüncüye ben bunu seçeyim. Böyle şekilde değiştirebiliyorsunuz. Mobilde 3 tane oyuncunun formaları geliyor, böyle duruyorlar. Döndürüp arkalarına da bakabiliyorsunuz. Bunda arkaya dönme falan yok formalara. Sadece bu tek yönden bakabiliyoruz. Stadyum, özel stadyum geldi biliyorsunuz. Stadyum özelleştirme bu. FC oyunlarında var stadyumlar. Custom Stadyum 1, 2 ve 3 var. 3 tane stadyum tasarlayabiliyorsunuz. Oyuna parayla, bir de normal e-futbol parasıyla stadyum öğeleri alabiliyorsunuz. Mesela burada stadyumun adını falan değiştirebiliyorsunuz. Özelleştirdiğinizde stadyum adı mesela. Burada ben sileyim mesela. Ben Iz Arena yapayım. Çıkalım. Stadyum rengi var mesela gördüğünüz gibi. Ben kırmızı sevdiğim için kırmızı yaptım. Sağ kenarı gördüğünüz üzere değişiyor rengi. Orayı sarı da yapabilirsiniz. Beyaz yapalım. Sağ çizgilerinin rengini bile değiştirebiliyorsunuz. Ben şöyle turuncu yapacağım ve ışıklandırma, gördüğünüz ışıklandırma olayı da gelmiş durumda. Ben yine kırmızı yapacağım ve şöyle çıkacağım. Sağ deseni değiştirebiliyorsunuz, tasarımını. Sağ çizgisini. 9 tane tasarım var. Bunlar zaten orijinal, hep bildim bileli kaç yıldır. 2002, 2001, 2000 hep böyle sağ tasarımları bu şekilde oluyordu. Bu sefer size seçme özelliği verilmiş. Buradan istediğiniz tasarımı yapabiliyorsunuz. Ben tasarım doğru seçeyim. Kale ağının tasarımını da değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Böyle yapabiliyorsunuz. Mesela tasarım 9 seçeyim mesela ben. A rengi şöyle gördüğünüz üzere değişiyor. Şurada kırmızı. Burada ikinci rengi de mesela siyah yapabilirsiniz. Bu şekilde bir tasarım var. Sat koreografisi dediğim gibi buralarda e-futbol parasıyla ya da gerçek parayla alınıyor bildiğim kadarıyla. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Mesela Messi ve Yamal'ı getirmişlerdi. Messi ve Yamal'ı alırsanız işte o koreografileri falan kullanabiliyorsunuz. Sonra objeler dedikleri yerler var. Mesela buralara işte heykellerini falan koyabiliyorsunuz. Gol efekti ve sağ kenarı panosu gibi özelleştirmeler mevcut olmuş durumda. Güzel olmuş. Çoğu insan bunu bekliyordu. Böyle buradan da varsayılan yapabiliyorsunuz. Çoğu insan bekliyordu bu özelliği. FC'de vardı. EFC'de 26, 25, 24'te de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle stadyumu özelleştirebiliyorduk Ultimate Team'de ve menajerler bu şekilde bir araya toplamaları bence gayet iyi olmuş efendim. Sözleşmeler var burada, görevlerimiz var, gol oldu var ve aynı geri kalanlar. Şuradan görevlere gidelim. Dizi hedefini tamamlayın, ödül kazanmak için görevleri tamamlayın ve kalelere dolun. Bu bingo dedikleri olay. İşte gördüğünüz üzere hani XO oynarsınız da böyle çaprazından, dikten, yandan yaparsınız ya, o şekilde bir bingo olayı var. Link Up Play var. Link Up Play'i duymuşsunuzdur illaki. Link Up Play'de bu EFC'deki yine benzerlik durumu. Yani o herkes EFC'de bildiğiniz üzere kimya olayı var. Oyuncular kendi liglerinde oynadıkları oyuncularla ya da kendi takımda oynadıkları oyuncularla oynadı mı kimyaları artıyor ve daha iyi senkronizasyon olup böyle daha bir hani stabil oynuyor takım. Takım ruhu yükseliyor. Bunu bu yıl bu güncellemeyle
e-futbol getirmiş. Link Up Play ne kadar iyi olur bilmiyorum. Hani birçok kişi diyor gelmesi iyi oldu, birçok kişi gelmesi kötü oldu. Çünkü oyuncularımızı kullanamayacağız diyor. Mesela Amorim var. Amorim Manchester United'ın teknikleri ve Manchester United oyuncularıyla oynamanız gerekecek. Link Up Play'de. Bunun daha detaylı şeyini siz zaten görmüşsünüzdür. Dün futbol tanıtıyordu. Mesela link up olayı olunca bir oyuncunuz, orta saha oyuncunuz mesela pası attığında o ileride anlaştığı oyuncu boşa kaçıp topu alabiliyor ve daha etkili tehlikeli ataklar çıkarabiliyorsunuz. Link up play ne kadar futbolda iyi olacak bilmiyorum. Ben de pek kullanacağımı zannetmiyorum ama kullananlar olacaktır. Belki ben de göz atıp videosunu çekebilirim, bilmiyorum. Henüz öyle bir durum yok. Şöyle geliyorum hemen ve oyuna giriş yapın diyerekten 10.000 GP'yi aldım derken yine bu durumla karşı karşıyayım. Evet, 10.000 GP'yi aldık. Benim hatamdan dolayı, bu bilgisayardaki hatadan, daha doğrusu bilgisayardaki sunucudan mı kaynak artık bilmiyorum. Dediğim gibi internetimde hiçbir sıkıntı yok. Bunu daha önceden de test ettim. Oyunlar mesela oynuyordum ben oyunu. Bir anda atı veriyordu, böyle aynı hatayla karşılaşıyordum. Bir zaman sonra oynamayı bıraktım. Eğer yine böyle devam ediyor ki devam ederse ben çok oynayacağımı zannetmiyorum gene. Zaten çok da oynayan değildim açık konuşmak gerekirse. Arada girip oynadım. Oyun sadece futbol ama böyle yapması gerçekten sinir bozucu bir durum. 10.000 GP aldık günlük girişlerden. Böyle hata verdikçe ben durdurup yeniden başlatacağım kaydı mecbur, çünkü ikide bir girip duracağımıza sizin de vaktinizi çalmak istemiyorum. Bu arada başlangıç görevlerinde de gördüğünüz üzere oyuna giriş yapınca 10.000 GP, sonrasında işte şu takımdan ya da birlikten bir oyuncuyla gol atmayı United kalesine falan vesaire diyerekten buradan veriyor. Bir de devasa obje, burada obje veriyor. Bu işte dediğim objeler kısmını görmüştük ya stadyumda. İşte oraya mesela futbolun gol diye bir heykel veriyor, yanlış görmediysem. Çok küçük olduğu için göremedim. Buraya yükselten süresizmiş bunlar. Şunlar mesela bitmesine şu kadar gün saat var derken burada süresiz şeklinde var. Bingolar gördüğünüz üzere yükselten 5'e kadar bingolar var. Hemen şöyle girip inşallah atma durumu olmazsa göstermeye çalışacağım. Burada teker teker de alabiliyorsunuz ve tümünü al da yapabiliyorsunuz. Mesela şurada bingo olacak bir durum var. Çaprazda gördüğünüz gibi 3 tane alabileceğim oyuncu var. Kamavinga. Şöyle basacağım ve alındı. Kamavinga takımıza eklendi. Ve gördüğünüz gibi bakın bingo oldu. Bingo olunca da ekstra DP 10.000 jeton falan verdi. Buradan Harry Kane'i de mi aldım ben? Nice. Harry Kane'i de aldım. İkide bir bu hatayla karşılaşmak çok can sıkıcı. İkide bir çık gir olayı gerçekten de. Yükselten bir tekrardan giriyoruz. Burada bir daha bir şey yapacağız. Böyle bekleyeyim bari. Bekleyerek basayım. Bu sefer şey yapmadı. Şuradan da çaprazımızı yapmış bulunmaktayız. Bir şekilde ödülleri aldık. Çıkıyorum efendim. Yükselten 2'ye geliyorum. Burada her yükseltende oyuncu mu var? Burada da Gvardiol var. Dizilişi değiştirdiğinizde Gvardiol'u veriyor. Oyun planı dizilişini değiştirdiğiniz takdirde. Şuradan hemen ben direkt tümünü alayım. Buradan da aldık. Geri diyorum. Yükselten 3'e geldik. Yok. 2 yerde oyuncu var. Sonrasında şeyler var. Takviyeliler veriyorlar. Burada daha önce tamamladığımız için bunları kazandık. Daha önce oynadığımız için veriliyor. Güzel olmuş aslında bu bingo durumu. Sonrasında beceri 8'i tamamlayın. Buradan 140 GP kazandık. Bu GP'leri aslında mantıklı kullandırma yapsa futbol daha mantıklı olabilir. Sadece arada getirdiği haftalık GP mağazası var. Oradan işte DP ve jeton falan alıyorsunuz ama daha doğruyu iyi yapabilir aslında. Niye yapmıyorlar bilmiyorum. Yani GP'ler boşa boşa duruyor açık konuşmak gerekirse. Evet, dün tanıtılanların arasında Tayland'ın sunucu getirmişler. Türkiye sunucusu olacak, server olacak deniyordu. Türkiye server falan gelmemiş.
Bunu da altını çizeyim sizlerle beraber. Hemen gol oldu ekrana gideceğim. Gol oldu da biliyorsun sıfırlandı. Gol oldu da bakalım kimler gelmiş. Olur. Kimler gelmiş onlara bakalım. Şöyle ortaya atayım. Allah'ım ya. Tutacağı tuttu iyi mi? İlla bir sağa sola zıplar dedim ama penaltıyı kaçırdık. Hay senin online hizmetine. Evet, gol oldu da devam edelim. İlk ödül olarak Eden Hazard veriyorlarmış. Eden Hazard da Real Madrid. Aynen sol açık Real Madrid. Düşük performans yaşadığı Eden Hazard'ın yıkıldığı sezonlardan sakatlık geçirdi. Sonrasında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Chelsea çok iyi bir oyuncuydu gerçekten de ama işte şanssızlık diyelim. O kartını veriyorlarmış. Ne kadar iyi tartışılır. Mesela geçen yıl Frank Ribery verdilerdi. Frank Ribery'de hiç oynamadım mesela. Hiç yani. Şimdi Daily Game Box veriyorlardı biliyorsunuz. Bu David Beckham falan, Toby Adams falan onlar vardı. O ekranı oyuncuları bu yılki yeni getirdiği güncellemeler Xavi Simons, Orkun Kökçü, Kukureya, Doku ve Frank Rijkaard var. Frank Rijkaard'ın yaşlı hali bu arada. Orkun Kökçü de Orkun Kökçü fena değildi. A milli oyuncumuz. Milli oyuncumuzdan sadece bir tane burada görebiliyoruz. Showtime kartı büyük ihtimalle. Orkun Kökçü de gayet iyiydi. Şöyle girip bakmadım gençler ve Didier Drogba veriyorlardı biliyorsunuz tesadüf anlaşma durumunda. Oraya Raul getirmişler. Şöyle girip bakabilirsem Raul var. Raul peki futbol oyunlarında çok da etkili bir oyuncu değil. PES'te de FIFA'da da hani hiç etkili olduğunu görmedim oyunların içinde Raul'un. Yani çok da pek de güzel bir şey olmamış. Onun yerine daha farklı bir ikonik oyuncu getirse daha mantıklı olabilirmiş. Di Marco var, Rafael Leao var, Stuttgart var ve McGinn var. Burada da diğerleri bu şekilde. Didier Drogba'nın yerine geçen kart artık ödül tesadüf anlaşma Raul olmuş durumda. İşte 100 futbol parası falan filan. Bu Game Box kutusunda daha da oyuncular getiriyorsunuz biliyorsunuz. Dediğim anda yine koptu. Evet, Daily Game Box'ta da yeni oyuncular geliyor. O ekrana tekrar dönemiyorum. Sağ olsun bu sorunla bir aydır uğraştığım için bu sorunla yine karşıma yine çıktı. Güncellemeyle düzelttim. Güncellemeyle de düzelmedi. O yüzden geri dönüp size göstermiyorum. Yoksa oyuncuları teker teker gösterecektim. Bakın şöyle daha iyi falan filan diye. O Daily Game Box'ta verilen şu an 5 tane 6 tane mi oyuncu var ya, ona yine tekrardan ekleme olur. Farklı yine oyuncular gelecektir. Şu anlık 5 tane mi 6 tane mi ne Daily Games Box'ta gördüğünüz oyuncular. Şimdi mağazaya gidip mağazada GP takas dediğim yer. Burası futbol puanları ve futbol parası var. Futbol parası ile birlikte bak yine atacak herhalde beni. Atmadı. Burada yok mu? Şeyde biliyorsunuz oyuna Mourinho da gelmişti. Mourinho'yu ücretli parayla satıyorlardı. Orada bir Türk parasıyla, burada PC'de dolar bazında satılıyor. Steam dolara geçtiği için aslında futbolda dolara geçti sonra. 125 liraya Mourinho'yu alıyorsunuz. Mourinho'nun yanında da birkaç tane oyuncu veriyor. O link up'la olayındaki oyunculardan veriyor. Burada var mı diye baktım ama burada yok. Evet, burada yokmuş. Başka ne futbol ligi falan değişti denildi. Buraya mesela PvP kategorisine girelim. Futbol ligi de değişti denildi. Ama aynı gibi duruyor, bilmiyorum. Ödülleri falan mı değiştirildi? Deniyordu futbol ligi de değişti diyerekten ama şöyle alalım. Ve son olarak da hem buraya girmişken burayı da göstermiş olalım. Amorim'i bedava veriyor oyun. Maç yaptıkça hani diğer şey vardı ya,
neydi? PES şeklinde ilerliyor yani. Ve 3 maç sonunda size Amorim'i veriyor ve Amorim'le de uyumlu 2 tane o link up dedikleri oyuncuları veriyor. Biri Zirkse, diğeri de Dalo. Bu iki oyuncuyla oyunu ekleyip bu 3 maç yaptıktan sonra ekleyip menajeri de ekleyip bir deneme yaparsınız. Ben denemedim. Zaten ilk defa girdim PC'de. Mobilde oynadım. 3 maç yaptım. Menajeri de aldım. Ama denemedim. Oyuncuda denemek istemedim. Link up olayını pek şey yapmadım. Buradan 3. yere geldiğinizde bedava Amorim'i alıp sonra bu iki oyuncuyla deneme yapabilirsiniz. Obje veriyor stadyum için, sonra gol efekti stadyum için. DP4 veriyor, tesadüfi anlaşma veriyor. Tesadüfi anlaşmaya girdiğimizde de bize link up oyuncuları veriyor. Yine sağ olsun aynı hata. Evet, oyun zevkime de videonun içine de etti yani bu hata. Dediğim gibi burada kaç maç yaptınız? 10 maç yaptığınızda tüm ödülleri alıyorsunuz. 21 Ağustos'ta sonraki ödüller gelecekmiş. Sonrasında 28 Ağustos'ta son ödüller geliyor herhalde. Aynen. 30 maç yaptığınızda tüm ödülleri almış oluyorsunuz. Bunun şeyini de getirirler büyük ihtimalle. İlk önce bu ücretsiz ama sonrasında işte 500 My Club parası verip futbol parası verip işte efsanevi ödülleri bilmem ne ödülleri açabilirsiniz. O şekilde getireceklerdir kesin zaten bu PES olayını ve tesadüfi anlaşma inşallah buraya geçebilirsem. Link up oyuncularından veriyor burada. Barella, sonra Bastoni, Dumfries ve Ugarte var. Bu 4 oyuncudan veriyor. Hepsinden mi veriyor acaba? Bakayım. Burada 1 veriyor. İkinci yine aynı. Hepsini veriyor. 3. Evet. Hepsini vermek zorunda. 4 oyuncuyu da alıyorsunuz. Bu PES'i ilerlettikçe. Evet. Böyle olmuş futbol. Değişiklikler ne kadar hoş olmuş, iyi olmuş bilmiyorum. Grafik konusunda şey çok iyi olmuş bu arada. Hani mobil çok iyi olmuş. Mobil ekstra iyi olmuş. Burada da büyük bir fark vardır tabii ki de. PC'de de vardır. İnşallah videosunu çekebilirsem çekeceğim sizlerle birlikte efendim. Bu kopma hatasını bir yere yapabileceğim bir yer var mı ki acaba ya? Söyleyebileceğim yani kopturması çok sıkıntı gerçekten de. Yani sıkmaya başladı bu durum. Şuradan ödülleri alalım. Haberler çıkıyoruz efendim. Sözleşmeler. Sözleşmelere geliyorum. Özel oyuncu listesi. Buraya geldiğimizde de bunu unutuyordum az kalsın. Sağ olsun ikide bir şey kapanıp durdum da unutuyordum. Burada şimdi bir de Lionel Messi veriyor yine. Lionel Messi hep verip duruyorlar. Lionel Messi kartı verecek. Burada ücretsiz şekilde Summer Transfer diye bir oyuncu listesine gelmiş. Sonrasında burada Isco var. Tesadüfi anlaşmalı Isco. Bu bir şey kazanıp herhalde burada bir tesadüfi anlaşma kazandığınızda nereden kazanıyorsunuz bilmiyorum. Onu söylerler illa bir etkinlikte. Belki şu an etkinlik vardır. Ben bakamadım şu an. Orada Isco'yu da kazanıyorsunuz. Sonra burada tesadüfi anlaşmalarda yine partner kulüpler var. Inter ve Manchester United'ı görüyorum. Burada adaylı sözleşmeler var. Rodri, Bernat ve Eder Militao. Onun dışında 2-3 tane daha oyuncu var. Adaylı sözleşmeler bu şekilde ve burada da ulusal takımların Temmuz kartları var. Şöyle gittiğimizde baktığımızda Welcome to eFootball diyor. 10 oyuncu var burada. 10 oyuncunun tümünü gör diyelim. Valverde, Jose Mario, Caicedo. Tüm 10 oyuncu bu kadar. 10 oyuncu. Daha aşağısı var mı diye baktım. Yok. Burada da Lionel Messi kartı var. Lionel Messi kartı da herhalde yine yaşlı hali. 30'luk küsur yaşlarında büyük ihtimalle. Şöyle 10 oyuncuyu ücretsiz olarak transfer edin diyorum ve
Bu arada giriş şeylerini değiştirmişlerdi. Evet, giriş animasyonları değişmişti. Güzel yapmışlar. Lionel Messi geliyor. Messi geldi. Didier Drogba Messi'den hareketi ve görüntüler bu şekilde. Tabi değiştirmişler. Oyuncuların kartları değişik geliyor. Mesela başka bir şeyde kart farklı bir şekilde açılıyor. Böyle çok büyük epik oyuncularda girişler nasıl bilmiyorum. Onlara da denk gelirseniz mesela açılımlarını hani eğer açıp da bakarsanız bayağı bir değişik animasyonlar getirmişler. Zaten mobile getirdiklerini PC'ye de getirmişler. Hiçbir değişiklik yok. Dikkat ederek baktım. Bu oyuncuları serbest bırakıyorum ve Messi'mizi de aldık efendim ve videomuzu burada sonlandıracağım. Messi de şöyle göstereyim. 37 yaşındaki Messi, yani çok da iyi bir kart sayılmaz efendim diyorum ve artık videonun yavaş yavaş sona doğru geleceğim. Buradan bir de aynen artık gideyim çünkü bu hata beni bıktırdı, illallah getirdi. Evet, kendinize iyi bakın. Bu durum içinde bilenler varsa, videoyu seyreder de bilenler varsa bana yardımcı olursa sevinirim. Çünkü ben bayağı bir uğraştım. Hani dosyaları doğruladım, internetin şeyine baktım, kapattım, yükledim, sildim falan. Hiçbir şekilde düzelmiyor. Bilmiyorum. İnternetimde de bir sıkıntı yok. Hiçbir sorun yok. Ama nedense böyle bir hata var. Ve bu hata güncellemeyle son bulacaktır diye düşündüm ama yine aynı şeyi yaşıyorum ve zevk vermiyor. Gördüğünüz üzere videoda kaç kere çıktı, durdurdum. Videoda kaç kere çıktı, durdurdum. Yani bir şeye bakmada bile atıyor. Oyunda bile atıyor, böyle durum oluyor ve bu durum yüzünden, bu hata yüzünden mesela maçları falan kaybettiğim oldu. Sıkıcı bir durum. Düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum. Aslında düzelseydim, bu hatayla karşılaşmasaydım hiç, bir tane de böyle bir futbol oynanış videosu falan çekecektim ama büyük ihtimalle çekemeyeceğim. Sağ ol EA Futbol, e-futbol, sağ ol Konami diyorum ve videomuzun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.